Web siteni oluşturdun, bloklarını eklemeye başladın. Ancak SEO konusu var. SEO konusunda hiçbir fikrin yok, değil mi? SEO konusunda hiçbir fikrin yoksa yapay zeka var. Google Gemini ve Google AI Studio'yu kullanarak ücretsiz bir şekilde oluşturduğum blokları tam uyumlu, SEO uyumlu hale nasıl getirebiliriz? Bunu anlatacağım. Gel bakalım. Tabii ilk önce ihtiyacımız olan nedir? SEO kurallarına listeli bir şekilde ihtiyacımız var. Bunu da Google Gemini'den isteyeceğiz. Ona dedim ki blok içeriğinde olması gereken tüm SEO maddelerini listeleyelim. Dedim burada da bir gayet güzel bir şekilde listeyi verdi ama burada meta başlıkları ve meta açıklamaları falan onları da girdi. Buna ihtiyacım yok çünkü sadece bu videoda ne yapacağız? Yazdığın blog içeriklerini düzenleyeceğiz. Yani bloğu daha iyi bir hale, SEO ile uyumlu hale getireceğiz. Bunu SEO ayarlarını eklemeyeceğiz buraya. Şimdi nedir onun içinde? Sadece blok içeriğindeki metinde olması gereken maddeleri listele dedim ve bana burada listeyi verdi. Tabii ki ben bu listeyi ve promptu açıklamaya eklemiş olacağım. Bunu oraya kadar değil, şuraya kadar kopyaladım. Ne yapacağım? AI Studio'ya gideceğim. Bunu dümdüz buraya yapıştıracağım. Ancak bunun tabii ki öncesinde bir iki kelam daha etmem gerekiyor. Burada da ne yazmıştım? Ben bunu daha öncesinde yazdım. Şurada da belirttiğim gibi ne demişim? Vereceğim blok içeriklerini söylediğim kurallara göre düzenleyip tekrar verilmeli ve ekstra olarak da 2 adet de görsel istiyorum. 2 adet de görsel istiyorum. Bunu burada belirttim, verilmeli dedim. Aynen şuradaki metni aldım. Şuraya yazdım. Yani komple promptu bu oldu. Bu promptu hiç kafan karışmasın açıklamada vereceğim. Yazdım, gönderdim. Sonrasında ne oldu? Göndermiş halim burası. Gönderdim. Bu birkaç dakika boyunca düşündü. Sadece 70 saniye düşünmüş bu arada. 70 saniyede bana uygulamamı verdi. SEO Blog Optimizer adında bir uygulama verdi. Burada tüm detayları belirtmiş. Google 3.1 Pro kullanmış metinleri analiz etmek için. Tasarımda da gayet sade bir tasarım tercih etmiş. Görseller için de Gemini 2.5 Flash image'i eklemiş burada araca. Tamam, başka hiçbir şey eklemedim bu arada. Sadece ilk promptu verdim ve direkt bana bunu verdi. Ne yapalım? Bunu bir test edelim. Bunu test etmek için tabii neye gerek var? Yazdığım bir blog içeriğine gerek var. Yani zaten 2026 olmuş. Bu işlerle de uğraşmamız biraz boş otomasyonlar çıktı ama 50 de yazmıyorsun muhtemelen. 50 yazan 10 kişi falan kaldı dünyada. 9'uncusu sensin muhtemelen. O yüzden ben yine de o 9 kişi arasında değilim. Ben yine onu da yapay zekaya yazdırdım. Blog içeriğinde yapay zekaya yazdırdım. Gemini'ye dedim ki web tasarımın geleceği hakkında bir blog içeriği hazırla. Okey dedi. Verdi bana içeriğimi. Bunu aldım. Blok içeriğimi buraya dümdüz CTRL-C yaptım. Odak anahtar kelime istemiş. O da web tasarımın geleceği olsun. Geleceği odak anahtar kelimesi olsun. Sadece bu iki bilgiyi verdikten sonra yazdığım blok içeriği ve odak anahtar kelimemle beraber SEO kurallarına göre düzenlemeye başlayacak. Düzenle diyelim ve bunun aracın optimize etmesini bekleyelim. Bu birkaç dakika belki sürebilir. O yüzden kat. Evet, yaklaşık bir dakika içerisinde bana yapay zeka ile mükemmelleştirilmiş bir içeriği vermiş. Direkt kopyalama butonum var. Hiçbir şey yapmadan kopyalayabiliyorum ve bana 2 adet de görsel sunmuş. Web tasarımın geleceği bu şekilde olacakmış muhtemelen. Bunu farklı kaydet olarak indirebiliyorum. Tabii bunları indirme seçeneği de olsaydı iyi olurmuş. Bunu hemen buraya ekleyebiliriz mesela. Görselleri indirme bağlantısı ekle diyelim. Bu dursun, şimdilik vermeyelim, bir de onu beklemeyelim. İçeriğimizi ne hale getirmiş ona bakalım. Web tasarımı bu şekilde. Bunu dümdüz kopyalayabilirim. Burada boldlar verilmiş. Tabii ki bizim bu istemimizde ekli olan bütün detayları verdi muhtemelen. Bir başlık ve giriş yapısı. Burası H1 olarak düzenlenmiş. İlk 100 kelimede de odak anahtar kelime ve biraz daha dikkat çekici bir içerik olması gerekiyor. O da burası olacak. Burada 2 adet bold kullanmış. Bu da dikkati çekecek unsurlardan bir tanesi. Tabii kanca hook'lar var. Metin içi hiyerarşide de H1'i ne yapıyorduk? Sadece tek bir noktada, yani sadece en başta kullanıyoruz. Bir ikincisi asla olmaması gerekiyor. Sadece tek bir tane H1 olması gerekiyor. Diğer H2, H3, H4'ler bunlar istediğiniz kadar olabilir. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Ancak bunların da bir hiyerarşi içerisinde olması gerekiyor. Onları da gayet düzgün bir şekilde vermiş. Listeli yapılar kullanmış. Listeli yapılar önemli. Okunabilirliği arttırıyor. Anahtar kelimenin metnin genelinde %1 ile 2 oranında. Bu genelde %1,5 okeydir. Ancak son zamanlarda bunun çok da önemli olmadığını söylüyorlar ki şahsi fikrimde çok da önemli değil.
Anahtar kelime yamyamlığı yapıyorlar. Bu nedir? Yamyamlık insan yemiyorlar. Ne yapıyorlar? Anahtar kelimeleri %2 değil de %5 civarında falan kullanıyorlar. Yani daha fazla kullanıyorlar. Bu spam olarak algılanabilir ama Google çok takıyor mu bunları bilmiyorum. Emin değilim. Semantik kelimeleri kullanmış. Görseller, kısa paragraflar gördüğünüz gibi oldukça kısa paragraflar, kısa kısa maddelerle açıklanmış. Kısa kısa başlıklarla açıklanmış. Maddeleme ve listeleme zaten gördüğümüz gibi burada bir listeleme, yukarıda da bir liste vardı. Burada da sıkça sorulan bağlantılar. Bağlantı ve etkileşim, bazı iç linkler var. Mesela tam burada iç link var. Ancak şu an nereye gitti? Nereye gitti içeriğim? İç linkim vardı. Geri gel dedim gitti. Bunu ee, düzenli imkanı da olsun. Tamam, bunu görselleri indirme bağlantısı ekle diyelim. Başka nedir? Mesela hafızası da olsun diyelim. Sol panelde eski bloklar listelensin diyelim ki böyle tıkladıktan sonra kaybolmasınlar. Listelensin. Sonra başka bu şekilde bazı değişiklikler de yapma imkanımız vardı. Ben onu gösterecektim aslında, kopyalayacaktım ama gitti, o yüzden tekrar yapacağım. Şu değişiklikleri yapalım, sonrasında tekrar aynı blok içeriğini ekleyelim. Kopyalayalım, gidelim bir de ben buraya zaten yapmışım. Bunları görme. Bunları silelim. Buraya gelip yapıştıralım. Nasıl olduğunu da onları anlatalım. Sonrasında videoyu 5-8 dakika bandında bitirelim. Şunları yaptıktan sonra devam edeceğiz. Evet, değişiklikleri yaptı, düzenlemeleri yaptı. Sol tarafa bir panel getirdi. Biz buradan devam edelim. Aynı blok içeriğimi şuraya tekrar yazayım. Odak anahtar kelimemi de buraya yazayım. Sonrasında bu tarasın ve kopyalama yapıştırma, kopyala yapıştır olayında tekrar bakalım. Ve bakalım çalışıyor mu? Görselleri indirme eklemiştim. SEO kurallarına göre düzenle diyelim. Sen çalışmaya başlasın. Sonrasında tekrar kontrol edelim. Tabii ki düzenlendikten sonra devam. Evet, analiz tamamlandı. Ne istemiştim? Görselleri indirme bağlantısı istemiştim. Burada görsellerin üzerine geldiğimde indirme bağlantısı çıktı ve üzerine tıkladığımda da indirmeyi yapıyor. Güzel. Sol taraftaki panele oluşturma geldi. Sol panel geldi. Burada artı dediğimde yeni şunu kopyala diyelim de bakalım bir. Şu artı dediğimde yeni bir blok içeriği ekleyebilirim. Eskisine de buradan tıkladığımda da gitme imkanım var. Tamam, yine düzenlenmiş halini verdi. Kopyalama imkanım burada ve tüm detaylar burada SEO ile uyumlu halde verilmiş şekilde karşıma çıkıyor. Bunu kopyala dedim. Mesela web siteme nasıl ekleyeceğim? Hiçbir şey yapmama gerek yok. Direkt ben buraya başlık ekle kısmına gelip CTRL-C, CTRL-V ile yaptığımda tüm her hali burada sonuçlanmış olacak. Tabii ki sıkça sorulan sorular bu halde olmaz. Başlıkları, yani bu başlık H2 olmalı. Şu an düzgün. Alt tarafındaki başlık bu H3 olmalı. Sonrasında metin alanı olması gerekiyor. Bunu tabii elle düzenlemek daha makul olacaktır. WordPress'in arayüzünde de eklenebilir. Ben karşı değilim. WordPress'in arayüzü bloklar için daha uyumlu, daha doğru, daha düzgün geliyor gözüme. Ancak Elementor'da de yapılabilir. Buraya da Elementor'da gelip yine kutularımı oluşturup CTRL-C-V ile ekleyebilirim metin düzeltici içerisine. Bu kadar kolaydı. Yapay zekayı kullanarak oluşturduğun, yaptığın SEO ile uyumsuz blokları Google AI Studio'daki aracınla beraber tam uyumlu hale getirme imkanı sana sunduk. Bu konunun videosu bu kadardı. Bu cümle böyle değildi. Bu videonun konusu bu kadardı. Sonraki videolarda görüşeceğiz.